Evet kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandan beridir istemiş olduğunuz şiş ile yapmış olduğum bir fiyonk tarifim vardı. Şiş işinde usta değilim ama kendi yaptığım şekilde sizlerle paylaşacağım. Sonrasında şu an örnek olarak elimde yok ama şuraya bir yere bir resim koyarım. Şiş olarak 3,5 numara, herhalde bunlar numara, milim midir? 3,5 numaralı da bir şiş kullanacağım. Bir küçüğü de olabilir. O da güzel kaldırıyor bu modeli. Toka olarak otomatik toka kullandım. Siz 7,5 santimlik klipsleriniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ama otomatik toka da güzel duruyor. Bir dikiş iğnesi. Otomatik tokayı kaplamak isterseniz tığ hazırlayın. Makas, pamuklu bir ip ya da herhangi bir iple de yapabilirsiniz. Hemen başlayalım, modelimize geçelim. Ben yedek hazırladım şöyle parçalar halinde. Başlangıcını size göstereyim. Sonrasında da hızlı gitmemiz için yedek hazırladım. Ben oradan devam ederim. Siz de videoyu durdurursunuz. Devam ettikten sonra, bitirdikten sonra izlemeye devam edersiniz. Şimdi başlangıç olarak biraz kamerayı yukarıya aldım. Çünkü şişler masaya vuruyor. Şimdi şöyle bir başlangıç yapıyoruz. Yani şişte usta değilim ama aynı tığda da başladığınız şu başlangıç ilmeğini şuraya takıyorsunuz. İnşallah anlatabilirim kızlar. Hadi bismillah. Şimdi güzelce sıktık. Bakın benim bildiğim şekilde anlatıyorum. Şunu şuradan aldık. Şu şekilde ilmek aldım. Şuradan parmağımda doladım. Şunun içerisinden geçirip buradan ilmeğimi alıyorum. Yani bu başlangıçları falan zaten şiş işi bilmeyenler bunu izlemesinler. Tamamen öğrendikten sonra devam etsinler. Sıfırdan şimdi şişle ilmekleri vesaire düz ters onları anlatamayacağım. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Normalde ben burada 10 ilmekle başladım. Ama şu dikkatimi çekti. Şimdi şurayı kullanacağım. Şöyle. Şurası tam düz ya. 10 olduğunda burası terse kaldı. Bir tane daha düz olsa daha mı güzel durur diye. Şimdi sizinle birlikte ben deneyeceğim. Siz isterseniz 10 yaparsınız. Ben burada 10 kullandım. İsterseniz 11 ile başlayabilirsiniz. Şimdi ben bir deneyeceğim. Ona göre de kararımı veririm bundan sonrakiler için. Şu an 11 başlayacağım. Tamam, bu dikiş için ya da ipi gizlemek için burada fazlalık olarak kalacak. Şişimi sol tarafa aldım. Diğer şişimi alıyorum. İlk önce bunu ben birincisini örmeden alıyorum. Birinci ilmeklerimi bu şekilde örmeden alıyorum. Hemen ikincisini düz yapacağım. Şöyle, ay masaya da vuruyor. Nasıl yapacağız kız bunu? Şöyle. Biraz daha yukarı kaldırsam kameramı. Bekleyin. Masada yansımam çıkmadı inşallah. Evet, düz aldık. Şimdi ters öreceğim. Şu ipi öne getiriyorsunuz. Soldaki şişin önüne. Hemen şu şekilde buradan ilmeğinizi alıyorsunuz. Ters. Hemen arkaya geçiriyorum ipimi. Bu sefer şişimi buradan sokuyorum. Bu ilmeği alıyorum. Ben aynı tığ tutar gibi yapıyorum. Parmağıma doluyorum. Ama bunu böyle boynundan dolayarak yapanlar da var. İşte düz ters düz ters olarak burayı birinci sıramızı örüyoruz. Masaya şişler vurmasa çok rahat öreceğim. Ama şu an öremiyorum. Dur bakalım. Olacak inşallah. Evet, düz. Şöyle arkaya aldım şöyle. Son ilmeğimde de terse kaldım. Şu şekilde ters örüyorum. Son ilmeğimi örüyorum. Çeviriyorum şimdi. İlk ilmeğimi direkt alacağım. Yani ilk ilmeklerimi örmüyorum. Son ilmeğimi örüyorum. Ben böyle yapıyorum. Kenarlarını şu şekilde şöyle sıkılaştırın. Şimdi mesela bunu buraya öne aldım. Ters örüyorum. Çıktı ipimden. Şimdi ters ördüm. Şimdi düz olanları ne yapacaksınız? Burada yalancı Selanik denilen bir model var. Onu yapıyorum. Şimdi normalde buradan alıyoruz ya düzü.
Yalancı Selanik'te bakın şuradaki alt kısımdan, yani bir alt düzden alıyorum. Böylelikle daha böyle dolgulu bir düz çıkacak ortaya. Şimdi tersimi, ilmeğimi, ipimi öne geçirdim. Tersimi ördüm. Düzü nasıl alıyorum? Hemen buradan değil, onun bir altındaki şuradan bakın. Şuradan batacağım ve düz öreceğim. Hemen ipimi öne aldım. Tersimi normal bir şekilde ters olarak örüyorum. Düzümü de buradan değil, onun bir altındaki düzden batarak alacağım. Bu şekilde yalancı Selanik denilen modeli yapmış oluyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi sonuncuyu da ne yapıyorduk? Örüyorduk. Sonuncuya da düz denk geldi. Düzümü de ördüm. Şimdi döndüreceğim bunu. Yine birlikte devam edelim biraz. Birincisini örmeden alıyorum. İkincisine düz denk geldi. Ne yapıyorduk? Birincisinden değil, hemen onun altındaki düzden aldım. Tersimi normal örüyorum, ters bir şekilde. Düzümü bir altındaki düzden alıyorum. Bakın buradan değil, şuradan. Tersim normal, düzüm bir altındaki. Bu hep böyle devam edecek kızlar. Şimdi biraz örelim. Düzümüz, tersimiz ve örneğimiz birlikte bir oluşturalım. Bakın son ilmeği örüyorum. Şu kenarları mümkün olduğunca sıkıştırın ki kenarların şeritleri güzel dursun. Bu modelde parmağınıza dolayarak yapıyorsanız kenarlar daha güzel oluyor. Bunu gördüm. 2 tane ekip arkadaşıma da yaptırdım. Kenarları parmağını dolayarak yapanınki daha düz durdu. Artık ya da kenarları daha mı sıkması gerekirdi bilmiyorum. Şu şekilde bakın, alttan düzleri alttan, tersleri normal örüyorsunuz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son ilmeğimi örerek devam ediyorum. Bakın bir alttan aldım. Hemen ters, alttan aldık. Ters, alttan aldık. Bu şekilde uzunca bir örnek çıkartacaksınız. Ben şu an tarifini verdiğim ilmek sayım 11. Normalde fotoğraflarda görmüş olacağınız 10. Yani şunu 10'la yaptım. Ama dediğim gibi şu kenar şeriti şöyle tuttuğumda şurası bakın daha güzel dümdüz. Burada terse denk geldi. Buraya da düz gelsin diye bir ilmek daha ekledim. Şimdi sizinle görmüş olacağız. Bakalım nasıl duracak. Ona göre kararımızı veririz. 11 mi yapalım, 10 mu? Ama altına eklediğimiz fiyonkun altında bir de kuyruk yapıyoruz ya. Onu da belki 9'la yaparız. O da olabilir. Ya sayılarını siz ayarlayın. Ben sadece modeli göstermiş olayım size. İşte otomatik tokayı örelim birlikte. Şişle modeli de göstermiş olayım. Hani en azından nasıl yaptığımı görün. Bunu tığla yapanlar da var. Bu modelin aynısını. Ben onda çok zorlandım. Onu göstermek istemedim. Hatta onun tarifi var galiba. Yabancı bir sayfada. Bu modelde bir 5-6 santim örün kendini daha net gösterecek. Başta benimki olmuyor demeyin. Şuna dikkat etmelisiniz. Mutlaka düzlerin hep bir altından alın. İlmek kaçırırsanız ya da katlı bir şekilde alırsanız güzel durmuyor. Bir de şöyle bir şey denedim. Oturarak başlayıp oturarak bitirdiğiniz, araya hiç iş almadığınız yani elinizden bırakmazsanız çok güzel gidiyor dümdüz. Ama mesela işte kapı çaldı, çocuk geldi, bilmem ne bıraktın. O arada o ilmekler bollaşıyor mu, ne oluyorsa bıraktığınız yerdeki ilmeğin örgüsüyle düz örülen yer belli oluyor. Hiç ara vermeden ördüğünde. Ben şurayı göstereyim size. Bakın şurada bıraktım ben mesela. Orada ilmek mi kaydı, ne oldu? Bir gidişat bozukluğu oluyor. Allah'tan ikiye katlanıyor, ortaya geliyor. Sıkıntı yok ama kamerada göründü mü bilmiyorum.
Evet, bakın bu şekilde örüyoruz. Şöyle. Şuradan da göstereyim. Bakın şunu demek istedim. Mesela burası düz ya. Nerede? Ha, şurası düz. Düz bir şekilde ilerliyor. Buraya da düz denk geldi. 11 ile başladığımızda. Siz de bence 11 ile yapın. Çok daha güzel duracak. Şimdi uzunluk olarak ne yapıyoruz? Ben metreyle mezureyle ölçmedim ama size hani göstermiş olayım diye şöyle tutalım sıfırdan. 14, 15, 16 santim falan. Hatta 17 yapsanız daha iyi olur. Ya da şöyle ikiye katlayın örgünüzü. Şu otomatik tokayı üzerine tutun. Eğer sağdan soldan güzel bir şekilde denk geliyorsa bu kadar yeter. Zaten fazlası da böyle buruş buruş bir şey oluyor. Yani çok uzun, çok büyük olmasın. Ama bence 11 ile başladık ya, siz de 11 ile başlayın. Çok daha güzel, bir sıra daha böyle bir geniş olur. Daha güzel, tok durur diye düşünüyorum. Şimdi otomatik tokanız varsa ölçün. 6 santimlik otomatik tokanız varsa ona göre kısaltırsınız. 2'ye katladığınızda otomatik tokanızı ya da klipsinizi üzerine koyduğunda tam 0'a 0 denk gelsin. Çok da uzun olmasın. Bir tane de aynı şekilde böyle bir kuyruk yapıyorsunuz. Şöyle. Aynı örgü bakın. Ama burada ben bir sıra daha geçtim ki bu ters burada kalmasın da şöyle düz denk gelsin diye. Ama isterseniz kuyrukta da 11 yerine 9 yapabilirsiniz. Daha güzel durur. Ya da ikisini de 10 yapın. Yani size kalmış. Şimdi ben birleştirmeye geçeceğim. Otomatik tokamı öreceğim. Sizler de videoyu durdurun. Tamamen bitirin. Sonra otomatik tokada görüşelim. Ben şimdi biraz yaklaştıracağım. Otomatik tokamı örmeyi göstereceğim. Bir de şu kenarlarını falan gizleriz birlikte. Şimdi otomatik tokada ben şu orta kısmı çıkartacağım. Şöyle bir tığ alalım. 1.30, 1.25, 25 varsa o daha iyi olur. Bu malzemeleri benden alabilirsiniz kızlar, soruyorsunuz. WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz bana. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Şöyle bir başlangıç. Şunu şuradan geçireceğim. Ben böyle yapıyorum kızlar. Siz nasıl kolay öğrendiyseniz ya da başka bir fikriniz varsa öyle yapabilirsiniz. Şimdi buradan bu ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şuradaki delikten batarak sık iğneler oluşturacağım ve döneceğim. İsterseniz sadece orta kısmına ip dolayın. Sonra bu delikli yerleri boş bırakın. Farklı bir iple fiyonkunuza bu deliklerden dikiş atarak da yapabilirsiniz. Ama ben ortanın da kapanması ve örgüye de güzel yapışması için bu şekilde kenarlarını da yapıştıracağım. Bakın böyle döndükten sonra sayısı önemli değil. Kapatana kadar dönün. Fazla şuradan şöyle biraz fazla ip keseceğim. Sonra burası sökülmesin diye ilk önce bunu böyle çekeceğim. Allah, dekorlar gitti. Dolandı. Şu ilmeğimi çekiyorum. Şu ipi bunun içerisine gizleyeceğim ve buradan döneceğim. Şöyle dolayacağım orta kısmını. Ya bunu örebilirsiniz ama biraz zor olur. Şöyle dolaya dolaya dönün. Otomatik tokalarda çok fena el kesiyor. Bakın hemen kesti buramı. Ellerim delik deşik zaten. Böyle. Buradan şimdi örgüye yapıştırdığımızda
Buralar örgü olduğu için, örgüye de yapıştıracağımız için çok sağlam olacak. Ama direkt metale silikon sıkıp örgüye yapıştırırsanız sağlam olmuyor. Ben kullandım, denedim kendi kızlarımda falan. Bir yerden sonra o silikon atıyor demirden. Ama bazı yapıştırıcılar var, tam bilmiyorum, belki de bilenleriniz vardır. Kızlar, bana da bu konuda bir fikir verin. Silikon bir objeyi kurdeleyle kaplanmış klipse yapıştırmak istiyorum. Nasıl sağlam olur? Silikonla çünkü çok da sağlam olmuyor. Hepimiz bu işi yapıyoruz. Bu dekorlar bugün beni çıldırttı. İstemiyorum yeşillik. Evet, şöyle dolayalım. Sonuncusunda şurayı şöyle parmağınızla dolayıp buraya bir düğüm atın. Şöyle. Şimdi burayı sağ tarafa denk getirdim. Buradan şöyle 2 tanesinin altında kalan ipimle zincir çekeceğim. 1 2 3. Burayı da kaplayacağım aynı şekilde. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Hemen şöyle karşıya kaydırmamızı yapalım. Bir zincir çekelim. Şöyle pay bıraktığınız ipi ortaya doğru taşıyın. Buradan zaten silikon sıkacağız. Buraya bunu iğneyle de gizleyebilirsiniz. Bu burada dursun. Buraya zaten silikon sıkacağız. Bu buraya yapışacak. Çıkmaz buradan daha. Bu şekilde. Şimdi içine de tabii ki takalım. Şuradan. Ay ne zor. Otomatik tokaları hiç sevmiyorum. Bu oldu. Şöyle şöyle eğerek. Buraya. Tamam. Ay şükür. Çok zor ya otomatik tokayla toka yapmak. Evet, şimdi şu yaptıklarımızın iplerini gizleyeceğiz. Onları kenarlarından ben şöyle yapıyorum kızlar. Siz nasıl yapıyorsunuz? Şöyle çekelim. Çok böyle dikkat çekmesin. Tam ortaya kadar getirirseniz zaten ortadan düğüm yapacağız ya. Şöyle bir kere de geriden öne tekrar alalım. Zaten düğümleyeceğiz. O görünmeyecek. Diğerinde de aynı işlemleri hepsinde yapın. Şunları zaten birleştireceğiz. İşte isterseniz şu parça iplerle de dikişlerinizi yapabilirsiniz. Orta kısmı için. Şuradan şöyle gide. Çok sıkmayın, şekli bozulmasın. İsterseniz şu kenarda da gizleme yapabilirsiniz ama ben şimdi burası tam ortaya geleceği için ipi de çok göstermeden buradan gizleme yapıyorum. Şimdi şiş işinde usta olanlar dümdüz yapmışlardır. Darısı başımıza. Şimdi şöyle baktığımda en güzel yer neresiyse orası dışarı gelsin. Ben şurayı görüyorum. Burası güzel. Şurası zaten tam ortaya denk gelecek falan. O yüzden burayla burayı dikeceğim. Evet arkadaşlar, bakın şimdi şurası oldu. Bunu da yaptık. Şöyle
parça ip alıyorsunuz. Ortadan bir fiyonk oluşturacaksınız. O arada ben silikon tabancamı açayım. Sonrasında yapıştıracağız otomatik tokamıza. Şimdi bunun da şöyle güzel kısmı şurası. Şöyle yaptığımda böyle olsun. Tamam. Tam arka ortadan ilk önce şunu bir sabitleyeceğim. Şimdi şurası tam ortası. Şöyle ikiye katladığında şunu da tam ortaya alalım. Şuradan şöyle dalgalı gelin. Bunun da tam ortasını, şunu tam ortaya alalım. Hatta böyle tutalım. Şöyle ikisi de eşit olsun kızlar. Fiyonk zaten biliyorsunuz şöyle sıkıştırarak yapılıyor. Çok aşırı sıkmayacağım. Şöyle şu kenar fiyonkumun kenar ilmeklerini bozmadan elimle düzelte düzelte. Şu gizlediğim ip buraya geldi. Onu bir arkaya alacağım. Bakın şöyle. Şimdi bunu böyle dolayacağız. İsterseniz gold ipiniz varsa pembe ile gold harika olur. Yapın. Tamam, bu şekilde gayet düz. Yani şu arkaya şöyle dönmesin. Şöyle düz olsun bence. Çok aşırı sıkarsak da otomatik tokamız görünür. Tokamız da görünmesin. Şöyle dolamalarımı yaptım. Eşitliğine dikkat edin. Sağlı sollu. Güzel bir görüntü elde edelim. Tamam. Şimdi ben bunu arkasını hemen düğümleyeceğim. Buraya kadar beni izlediyseniz teşekkür ederim. Beğeni yorumlarınızı beklerim. Şimdi burası arka kısmı. Buraya bu tokanızı direkt ben yapıştırıyorum. Şu şekilde buraya tam böyle ortaya denk gelmiyor zaten, dümdüz durmayacak. Şöyle yukarı doğru dursun diye. Şöyle biraz açın. Hatta 11 ile yaptıysanız daha güzel durmuştur sizinki. Hemen otomatik tokamı bakın şuradan şuraya denk gelecek. Buradan da buraya denk gelecek şekilde yapıştıracağım. Çok aşırı sıkmayın. Kenarlardan çok çıkmasın. Şuradaki gizlediğiniz ipi de alın. Şurası. Tamam. Bismillah, elimizi yakmadan. Tamam. Şunu bir katını şöyle bastırın. Ön tarafı silikon geçmesin. Şişlerin delikleri geniş olduğu için silikonunuz önlere çıkabilir. Hatta şununla şu arkası birbirine yapışır. Dolayısıyla güzel katlı, dolgulu durmaz. Bu şekilde eğer örmediyseniz, sadece ortasına dolama yaptıysanız bu kenarlardan buraya dikiş yapabilirsiniz. Dikmek isterseniz o da güzel durur. Otomatik tokanızı da kırmadan bastırın. Tamam, bence gayet güzel. Ben bunda 7,5 santimlik klipsler de kullandım. O da güzel durdu. Böyle eğer buradaki kenar parça iplerini şöyle şuraya doğru gizleseydik, buradan kullandıkça sökülmeler oluyordu. O yüzden size ortaya doğru şuralardan alarak gizleyin dedim. Bence öyle yapın. Şimdi video çekerken burayı ben 11 ilmekle başladım. Bu örnekte ikisi de 10. İkisini de 10'la yaptım. Ama mesela şuradaki şeritin düzlüğüyle burası aynı değil. Burasının da düz şekilde gelsin diye 11 ile başladım. Siz deneyin, hangisi hoşunuza giderse. Şey de çok güzel oluyor. 6 santimlik otomatiğe de güzel oluyor ama otomatik kullanmak biraz zor. Klipslerde bence 5,5 santimlik çift dilli klipslerde harika olur. Yani kızlarda ben kullandım. 2 kulak yapmak da istediğinizde ya da şey yapıp arkadan bağlıyorsunuz, üzerine takıyorsunuz, çok hoş duruyor. Kırmızısı, pembesi, sarısı, artık kim ne yapmak isterse onu yapsın.
Anlatması benden, yapması sizden. Etiketlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bunu da buraya koyuyorum.